Mehmet abi selamlar, nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız Halit'ciğim? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tabii artık normalleşme günlerindeyiz ve bu süreçte aslında iyi gidiyoruz gibi gözüküyor. Enfekte olanlar var. Her gün işte binin üzerinde en azından. Ancak hafif bir şekilde atlatıyorlar. Herhangi bir zatürre bulgusu yok. Aslında birçok kişi de bu şekilde bu hastalığa yakalansam da bağışıklık oluştursam gibi bir düşünce olmaya başladı. Yani bir an önce atlatalım da kurtulalım gibi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Tabii mahsustan hasta olmak istemememiz gerekiyor. Çünkü bunun uzun vadeli sakıncaları ne olduğunu tabii tam anlamıyoruz. Ama dediğiniz doğru. Hastaların büyük bir kısmında simptom hiç yok. Çoğunda da hafif simptom oluyor. Ama yine ona rağmen ben sizin yerinizde olsam sağlıklı kalın. Bir de tabii tanıdığınız akrabalar, daha yaşlı olan kişileri bunu yaymak istemezsiniz. Onun için normal olarak dediğiniz doğru, virüs hastalıktan sonra aşı sağlanana kadar koruma olmanız gerekiyor ve güvenlik beklersiniz. Ama tam olarak onu da bile bilmiyoruz. Onun için bugün için hastalanmayın, sağlıklı kalın. Zaten aşı önümüzdeki 8 ayın içinde hazır olacağını bekliyoruz. O zaman bağışıklık sistemimizi destekleyebilirsiniz aşı şeklinde. Evet. Peki Fox News'da bir haber gördük. Kaliforniya merkezli Sorrento Therapeutics adlı firma COVID-19 virüsüne karşı buldukları antikoru açıkladılar. Ondan sonra aslında tüm ülkeler toplumunda belki birçok kişinin Ocak-Şubat ayında hastalığı geçirmiş olduğunu düşünüyorlar ama bu antikor testleri ne durumda? Yapmak lazım mı? Bize fayda sağlayacağını düşünüyor musunuz? Yani toplumun ne kadar bağışık olduğunu bilmek ekstra bir avantaj olacak mı? Avantajı olacak. Antikor sayısını bilsek iyi olur. Amerika'da bunu hem New York'ta hem Kaliforniya'da ölçtük. New York'ta tahmin ettiğimizden 10 misli daha fazla kişide antikor bulundu. Yani yani New York şehrin %2'si değil %20'si hasta olmuşlar bile. Çoğu tabii dediğimiz gibi iyileştiler. Geçti hastalıktan ama tam olarak o rakamı bilmek çok mühim. Bir yerden sonra yani %60, %65'ten sonra halk zaten kendi kendini biraz korumaya başlar bu virüse karşı. Sorrento'nun klinik öncesi verileri cesaret vericidir bence. Onu dönelim. Onlar da bu antikor kullanıyorlar. Bu yeni koronavirüsün enfeksiyona karşı savunmak için en ümit verici adaylarını beklemek için milyonlarca farklı antikor taradığını söylendi. Bütün o milyonlarca içinde birkaç tane seçtiler. Ve laboratuvarda, insanlarda değil, laboratuvarda bu test başarılı oldu. İnsanları da bir zaman klinikte kullanılacak inşallah. O testleri daha bekliyoruz ama bakalım inşallah iyi olur. Evet. Şimdi normalleşme sürecinde ilk olarak Türkiye'de alışveriş merkezleri ve işte kuaförler açıldı. Belli kurallar getirdiler. İşte tam saatler çalışmıyorlar. Alışveriş merkezleri 12-8 arası çalışacağını söyledi. Kuaförlerde de çeşitli hijyen kuralları gündeme geldi ama sırada şimdi restoranlar da açılma planlaması yapılıyor. Ancak gene de insanlarda birçok bu durumda bir korku söz konusu. Havalar da güzel. İnsanlar dışarıda çıkmak istiyorlar. Yani peki restoranlara gitmek istiyorlar vesaire ama bu konuda sizlerin tavsiyeleriniz var mı? İş yeri yoğunluğu çok mühim. Kırsal ve kentsel çok farklı. Onun için köylerde başka kurallar takip etmemiz gerekiyor. Şeylere nazaran. Toplu taşıma mesela onlar biraz tehlikeli bence bugün için. %100 maske kullanmanız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar 2 metre mesafede kalmaya çalışın ama tabii toplu taşıma da zor oluyor o. Asansörler de aynı şekilde biraz sıkıntılı ama bir kere merdiven kullanırsanız sağlığınız için daha iyi tabii. Bir de yeni teknolojiler ortaya çıkmaya başladı ve büyük bir ihtimalle asansörü temizleyen teknolojiler bize daha emniyetli yere sokar. Ama size bunu danışmak istiyordum. Wuhan'da hastanenin içine ölçtükleri zaman yani hastanenin içindeki havayı yoğun bakımdaki hava tuvaletteki havadan daha temizdi. Düşün yoğun bakımda orada Covid-19 hastalar var. Ona rağmen oradaki hava kirliliği veya daha doğrusu temizliği banyodan daha iyi. Ve tırnak salonu düşündüğümüz zaman restorandan geçelim. Güzellik salonları. Bunlar aslında temiz tutmak mümkündür. Plexiglass çözümü var. Maske tabii herkes takılacak. Restoranda dediğiniz gibi tek kullanımlık maddeler, maske, servis veren kişiler tabii maske kullandığı insanlar yemek yiyemezler kolay kolay. Büfe ama kalktı artık. Yani büfe el sıkışma gibi yok olacak.
Evet, açık büfelerde işte bu virüslerin insandan insana geçmesi çok yaygın gösterilmiş. Ama Hakikaten burada oldukça Halit faydalı. bunu da ekleyeyim oraya. Aslında en mühim şey belki havalandırma veyahut da pencere açık tut. Yani hava geçsin içeriden. Bu virüs zaten büyük bir ihtimalle havadan geçiyor. Dokunduğumuz şeylerden değil de havadan geçiyor. Onun için ne kadar açık mesafede, açık bir yerde yemek yiyebilirsek o kadar iyi. Havalar şimdi artık bütün Türkiye'de muhteşem. Onun için lokantalar belki biraz dışarıya bir yer eklerler. Pencere, kapılar açık kalsın. Yani havalandırmak çok güzel, çok mühim olacak bizim için. Evet, buna gerçekten dikkat etmeye çalışıyorlar. En azından kapalı alanlarda çok az oturma yerleri olacak. Peki bunun dışında seyahat edenler var. Seyahat edenler için neler önerebiliriz? Yani yazın tatile gitmeyi planlayanlar, en azından yazın işlerin normale dönecek ama kendilerine de vakit ayıracaklar. Dolayısıyla seyahat edecek olan kişilere ne tavsiye edersiniz hocam? Şimdi bu Covid'i yenmek için 5 kişisel adım var. Bunları zaten bizim hastanede kullandığımız adımlar ve çok başarılı olduk Amerika'da. Evet, yoğun bakımda Covid-19 sayısı, hasta sayısı yüksekti ama o yoğun bakımlardan o aynı Covid-19 temiz yerleri geçmedi. Bunun içinde ne var? Hijyen çok mühim. Ellerinizi temiz tutacaksınız. 2 metrelik uzaklaştırma var. Belki en mühim konu o. Çünkü 2 metre uzak bir yerde bulunduğun zaman başkasının konuştuğu ve yanlışlıkla havaya verdiği virüsler sizi yakalaşamaz. O kadar uzun mesafede ulaşamaz virüs. Maskeler tabii çok mühim. Hem benim için hem senin için. Ve tabii kendi kendine biraz tarmak lazım ve diğerleri de korumak için bir kültür gerekiyor. Türkler olarak zaten insanperverlik var. Onun için bu artık virüse karşı kullanmamız gerekiyor. Evet, kesinlikle katılıyoruz hocam. Şimdi bir çalışma gördük. Hatta sizlerin de benim de daha önce çalıştığım, sizin de aktif olarak görev yaptığınız Kolombiya Üniversitesi'nde de yapılan çalışmada bu sıtma ilacı var. Hidroksiklorokin. Olayın başından beri siz Doktor Didier ile Marsilya'daki doktorla çok görüşmelerimiz oldu. Türkiye standart protokolüne koydu vesaire ama bu tedavinin üniversitede yapılan veya yayınlanan bilgiye göre bu tedavinin ne fayda ne zararı olduğu söylendi. Fakat ardından Başkan Trump bir açıklamada bulundu. Dedi ki ben hem hidroksiklorokin kullanıyorum hem de hatta bunun yanında çinko kullanıyorum dedi. Türkiye'de de kullanılıyor açık söylemek gerekirse. Yani bütün tedavi protokollerimizde birinci hastadan beri hidroksiklorokin var. Türkiye'de sizin de clinical trials'da görmüş olduğunuz bir çalışma vardı. Biz bu doktora da ulaştık ve sorduk. Dedik ki yani çinko ile hidroksiklorokinin kombine kullanımıyla alakalı bir diye almış olduğumuz doktor Mahir Bey. Ondan aldığımız sonuçlar da şöyle 126 sağlık çalışanı da kullandık diye söyledi. Bir klinik araştırma bu ama karşılaştırmalı bir grup yoktu o çalışmalarında. Sadece hastalığı önlemek adına bir grupta kullandılar ve hiç hasta gözlemlenmediğini söylediler. Detay olarak 3 haftada bir alıyorlar. İşte yanına bir miktar D vitamini, bir miktar C vitamini ve çinko ekliyorlar. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Başından beri aslında biraz böyle destekliyor gibisiniz hidroksiklorokin kullanımını. Çünkü bu iyi sonuçları hep sizden aldık açık söylemek gerekirse. Türkiye'deki tedavinin de bu kadar başarılı olmasının altında da bence en önemli faktörlerden bir tanesi buydu. Sizin bakış açınızı da merak ediyoruz bu konuda. Şimdi aslında Çin'de Ocak ayında böyle bir buluş var. Hastaneye giren ve bu sıtma ilacı hidroksiklorokin kullanan kişilerdeki Covid-19 oranı çok düşükmüş. Hatta hiç görmediler. Onun için bunun üzerine araştırma yapmaya başladılar. 3 değişik rastgele araştırma yapıldı. Bir tanesinde fayda yoktu, bir tanesinde fayda vardı, bir tanesinde virüsü yok etmedi ama hastanın simptomları iyileşti. 3 tane ufak rastgele araştırma. Ama Amerika'da bizim büyük bir üniversite Minnesota var. Orada ve onun bu araştırmanın başındaki bulunan kişi yanıma geldi şovuma ve o araştırmayı şimdi bitirdik. Daha neticeler belli olmadı ama 1200 kişiyi randomize ettik. Önlenme denemesi bu. Yani hastalığı tedavi etmek değil de hastalıktan önce bunu önleyebilir miyiz diye. Sizin bahsettiğiniz hatta dünyada bir
Bir tane hidroksikloroquine, çinko ile beraber bir araştırma var. O da Türkiye'de. Sizin biraz önce bahsettiğiniz araştırma. Trump doktoruyla görüştü. Bunu çözdü. Niye? Çünkü etraftaki Beyaz Saray'da bulunan birçok kişi hastalandı. Kendisi korumak için bu hidroksikloroquine, çinko ile beraber kullanmaya başladı. Doğru mu değil mi kimse bilmiyor. Çünkü bugüne kadar rastgele araştırma yapılmadı bu konuda. Veri olmadan önleyici olarak almaya tartışma başladı şimdi burada Amerika'da. Ama lupus hastalarda zaten bu ilacı kullanıyorlardı. Oradaki hasta oranı düşük gibi gözüküyor birkaç kişiye. Onun çalışmasını yapıyoruz aynı zamanda burada. Ama bunu söyleyeyim. Tehlikeli bir ilaç mı? Yani belki çok hasta olan yoğun bakımda hayatları için savaş eden kişiler için belki. Çünkü bizim buradaki büyük hastane örgütünün bir tanesinin içinde öyle bir sonuç çıktı ama dünyada 60 seneden beri kullanılan bir ilaç birçok değişik hastalıklar için ve genelde sağlıklı bir ilaç olarak, sağlıklı şöyle kastettiğim yani tehlikesi az olan bir ilaç olarak kabul edilmiş bir madde bu. Tahmin etmiyorum ki büyük riski olacak. Benim bildiğim araştırmalarda bir de biraz önceki bahsettiğim büyük 1200 kişilik araştırmada hiçbir tehlike gözükmedi. Ama faydası var mı yok mu onu daha bilemiyorum. Bekliyoruz. İnşallah zamanla bu rastgele araştırma bitecek. Didier, bu Fransa'daki bahsettiğin doktor gene binden fazla hastayı takip ediyor bu ilaçlarla. Çok memnun ama yani herkese tedavi veriyor. Yani tedavi görmeyen kişi yok. Onun için hakikaten ne kadar fark ettiğini bulmak çok zor. NYU'da, bu Amerika'da bulunan büyük bir üniversitede güzel bir çalışma yapıldı. Retrospektif. Oradaki hastalarda çinkoyu ekledikleri zaman büyük bir ilerleme oldu. Yani %40 ölüm oranı düşürttü. Onun için onu da ikna etmemiz gerekiyor. Çinko almak basit ama bunların kullandığı çinko miktarı bayağı yüksek. Yani bizim normal olarak kullandığımızdan 10 misli daha fazla belki ama kısa vadede. Onun için yine ilerleyen bazı araştırmalar var. Tabii bir de remdesivir var. Virüse karşı bir ilaç. Onun da etkisi görüldü. Onun için yavaş yavaş aşıdan önce belki bir iki tane tedavi bulabiliriz ki hasta olan kişilerin durumunu biraz daha iyileştirebiliriz. Evet, belki de ilerlemiş tedavilere de işte bu virüsün şu andaki hafif etkilerinden dolayı çok da ihtiyaç kalmıyor ama hala mesela Türkiye'de bütün gelen hastalara hidroksiklorokin veriyoruz. Ve sonucunu da açık söylemek gerekirse karşılaştıramıyoruz ama yani bizde de bütün hastalar tedaviyi aldığı için fakat sonuçlar iyi gibi duruyor en azından. Bir de Başkan Trump Warp Speed projesini başlattı. Bu projeden bize biraz bahsedebilir misiniz acaba? Neyi amaçlıyor orada? Tabii yönetimin araştırmalara destek için yaklaşık 10 milyar dolar sağladığı belirten Trump şunu diyor. Aşı alanda bugün Warp Speed operasyonu yani inanılmaz hızla bu projeyi başlattı. Ve Amerikalılar gibi büyük projeleri çok seviyorlar ve destekliyorlar. Bütün endüstriyi getirdi, lojistik çabayı getirdi. Bütün onu göstereceğiz dünyaya dedi Trump. Bakalım. İnşallah bu aşılar zaten bir tek bu ülkede değil birçok ülkede ilerliyor. Çin'de, İngiltere'de. Benim bildiğim 8 büyük proje var bunun peşinde şimdi ve ilk proje bu hafta biraz sonuç vermeye başladı. Antikar yapılıyor. Onun için tahminde önümüzdeki Ocak-Şubat aylarında aşı yavaş yavaş kullanmaya başlayacağız. Bir aydır Türkiye oruç tutuyor. Biz Ramazan ayının başlangıcında Türkiye'de çok konuşuldu. İşte ya oruç tutacaksınız bir ay boyunca belki bağışıklığınız düşecek gibi belirli konuşmalar oldu. Ama biz sistem 20'de zaten hep insanlara intermittent fasting'in faydalarından da bahsediyorduk. Girdim ben baktım literatürleri ve bütün izleyicilerimizle de hep paylaştık. Aslında bağışıklık hücrelerimizin kendini daha kuvvetlendirmesini de sağlıyordu. Dolayısıyla bence iyi bir ay geçirdik biz burada. Fakat artık bayram geldi. Ben buradan bütün izleyenlerimizin de şimdiden Ramazan bayramını kutluyorum ama sözü size bırakıyorum. Sizin Türkiye'ye Ramazan bayramı mesajınız nedir hocam? Ben de kutlayayım sizin bayram mesajınızı. Bu sene Ramazan'ı salgın döneminde yaşadık. Oruç ay bitti. Ve bayramda aynı şekilde evlerinizde olacaksınız. Bayram ziyaretleri olmayacak büyük bir ihtimalle. Elbette evlerinizde misafir olmasa da bayram sofraları kurulacak. Bu bayram şeker, çikolata
ve tatlının çok tükettiği bir bayram. Onu ben kabul ediyorum. Zaten adı üstünde şeker bayramı koyduk. Bir Türk olarak ben de özellikle tatlılarımızı çok sevdiğimi kabul ediyorum. Siz de sevdiğinizi de biliyorum aynı zamanda. Ancak unutmayın ki fazla şeker sağlık problemleri de yol açabilir. Ve salgın döneminde en önemli silahımız olan bağışıklık sistemimizi lütfen etkilemeyin. O yüzden lütfen bayramda sağlıklı beslemeye devam edin. Aşırı yemeği ve tatlıyı olarak sütlü olanları tercih edin. İyi bayram, iyi tatiller, sağlıklı kalın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Mehmet abi. Kendinize iyi bakın. Size de iyi bayramlar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi ciao. İyi günler.